Terazi ve yükselen teraziler, evet yeni haftada en şanslılarından biri sizsiniz diyebilirim. Evet 24 ve 30 Haziran haftası. Tüm gökyüzü Yengeç Burcu'nda Güneş, Merkür ve Venüs sizin hayatınızın tepe noktasında efendim orayı parlatıyor. Bu ne demek? Yengeç Burcu'ndaki bu yoğunluk terazilerin işle ya da tüm hayatınızın her noktasını neredeyse eşit şekilde aydınlatan, parlatan, bir şeyleri görmenize vesile olacak bir sorunun çözüm noktasına getirebilir sizi. Çünkü Dolunay sizin için böyle ailevi yapıları, işte aileyi ilgilendiren alanlarda, evinizde, belki kariyerinizle ilgili konularda önemli gelişmeleri getirecek hayatınıza. Bu ay zaten teraziler için gerçekten çok çok önemli. Şimdi efendim bu hafta aklınız, enerjiniz diyelim, düşünceleriniz hep işte ve hayatının yeni bir şeklini, yolunu, şemalini değiştirecek olasılıkları meydana getirecek. Burası çok önemli çünkü Temmuz ayında da benzer içerikler yine yeni başlangıçlar hatta bu alanda devam edecek sevgili teraziler. Bu haftaya baktığımızda ise bu arada sizin yönetici gezegeniniz Venüs, o da tabii ki Yengeç Burcu'nda daha çok yine böyle sevme, sevilme, dengeyi bulma, bir şeyleri ya da bazı konuları diyelim daha rahat kendini gösterme, ifade etme anlamında size destek vermeye devam edecek. Ve haftaya güzel bir açıyla başlıyoruz. Sevgilileri olanlar, güzel bir aşk hikayesi bekleyenler veya ilişkilerinde bir şeyleri düzeltmeyi böyle hedefleyenler için güzel bir pazartesi, salı. Diğer yandan çocukları olanlar için çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Biraz böyle finans piyasalarını ilgilendiren bazı alanlarla ilgilenen terazilerseniz bir gayrimenkulü bir emlak işini işte oralara taşımak gibi biraz daha uzun vadeli plan ve projeler için yine önemli olabilir girişimler yapmak için. Hatta bunu iş hayatında belki benimsemiş bir teraziyseniz eğer mesela bu haftanın evet pazartesi günü güzel ve kolay ilerleyen bir günü. Bir de mesela perşembe gününü mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Nerede? İşte bir anlaşmada, beklediğiniz bir haberde olabilir. Yalnız inanılmaz duygusal çalkantılı, hassas, böyle çok duyarlı olacağımız, her şeye çabuk tepki vereceğimiz, belki biraz eleştirilerin dozunu kaçırabileceğimiz bir haftadayız. Su elementi çok yoğun çünkü. Sizin de işle ilgili konularda böyle hassasiyetler yaşadığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Bazı teraziler sağlıkla ilgili belki bunun sınavlarını verdi ya da veriyor. Yine bunlar da yine bu haftanın konu başlıkları arasında olacak. Şimdi pazartesi salıyı söyledik efendim. Çarşamba, perşembe evet günlük hayat, sağlık, işle ilgili konular. Hatta çarşamba günü Merkür Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Bu alanlardan güzel haberler alabilir, güzel gelişmeler gelebilir. İşte yeni bir ekip, yeni bir oluşum mesela sağlık, rutin kontroller gibi gündemleriniz de yine Perşembe gününe kadar sürecek ve Cuma günü itibariyle bakın burası önemli. Ay Koç burcuna geçer. Cuma, cumartesi, pazar hatta öğle saatlerine kadar ikili ilişkilerinizle ilgili bir takım gündemleriniz meydana gelecek. İşte ikili ilişkiler nedir? Sosyal ilişkilerinizdir. Aile içindeki diğer bireylerin dahil olduğu bazı konulardır. Mesela konuşmalar. Evli olanların eşle veya eşleriyle ilgili bir takım gündemleri. Sosyal, oldukça sosyal bir hafta. Hatta hafta sonu gerçekten burada daha böyle bir kapsamlı bazı şeyleri konuşmak, üzerinde planlar yapmak için güzel. Belki özel hayatlarında işte sevgilisi olan, hayat arkadaşı olanlar için de aynı şeyler geçerli. Bu arada Cuma günü önemli bir gün. Hani bazı ilişkilerde böyle biraz yalpalanmalar olabilir, öyle söyleyelim ya da anlaşmazlıklar olabilir. Kritik durumlar olabilir, öyle söylersek daha doğru olacak. İş ortaklıkları ile ilgili bunlar belki biraz geri düşebilir. Bazılarının belki eşinin ya da işte dediğim gibi hayat arkadaşının ailevi konularıyla ilgili de olma olasılığı var efendim. Ve hafta sonu yani pazar günü şimdi arkadaşlar yani terazi burçları Mars Boğa burcunda
Tüm gezegenler, evet, birçok gezegen Yengeç burcunda. İşte Jüpiter İkizler Burcu. Şimdi Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Oradan bir destek geliyor. Genel anlamda biraz uzak hedeflerinizi hızlandıracak bir hafta sonuna doğru gidiyorsunuz. Öyle söyleyelim. Özellikle pazar günü nasıl diyelim, alma verme dengesi. Parasal konularda bir takım mücadeleler içindesiniz. Özellikle ben paylaşılan kaynaklarla ilgili olabileceğini düşünüyorum. İşte ayrılmışsındır ya da ayrılma eşindesindir. İşte eş, nafaka vesaire konuları buralarda olabilir. İşte hukuki süreçleri olanlar için yine aynı şeyleri söyleyebiliriz. Hani teraziler çok böyle uzun bir süreden beri belki biraz zorluklar yaşadılar. Artık bir tık diyelim bir şeyleri toparlama evresindeler ama özellikle bu ayın sonuna kadar hani Mars'ın bu hareketleri biraz sizi şey yapabilir, zorlayabilir. Özellikle yakın çevrenizdeki olan insanlarla olan finansal göstergeleri ilgilendiren alanlarda efendim diyebiliriz. Dediğim gibi taşınmalar, miraslı konular yine terazilerin gündeminde. Taşınmaz mülklerle ilgili ve yatırımsal konulara baktığımda da yine benzer şeyleri en başında da söyledim. Önemli yani teraziler içinde. Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. İniş çıkışlarla dolu. Önümüzü çok göremiyoruz. Belirsizlikler var. Dolayısıyla da bu haftayı biraz daha en rahat geçirebileceğimiz Perşembe gününü kullanarak değerlendirebilirsiniz efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.